Tarihçilerin kutbu olarak bilinen Halil İnalcık Ankara'da Muallim Mektebi'nde talebeydi. Sınıfa çok yüksek mevkide bir zat girdi. Coğrafya dersiydi ve talebeler harita çiziyorlardı. Sınıfa giren bu yüksek mevkideki zat Halil İnalcık'ın önünde, ki ön sırada oturuyordu, elini haritanın üzerine gezdirerek Medine'nin üzerine koydu parmağını ve burası neresidir dedi. Halil İnalcık, Medine efendim dedi. Peki başka ismi yok mu diye sordu. Sonra yine harita üzerinde tekrar elini gezdirdi ve Arabistan'ı işaret etti. Burası neresidir dedi. Burası nasıl bir memlekettir? Ve Halil İnalcık cevap verdi. Arabistan'ın coğrafi ve fiziki özelliklerini kapsayan bir cevaptı. 1932'de veya 33'te Ankara'da yaşanan bu hadisenin Türkiye'de din-devlet ilişkileri ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayatıyla nasıl bir alakası var? İşte bu programda kıymetli izleyiciler size bu konuyu anlatmak istiyorum. Kıymetli izleyiciler, yeni bir not defteri programına hoş geldiniz. Programın girişinde ifade ettim. 1932 ya da 33 hadise Ankara'da yaşanıyor. Tarihçilerin kutbu olarak bildiğimiz, ki kendisiyle ilgili hayatını anlatan kitaba da o isim verildi. Halil İnalcık kitabı Tarihçilerin Kutbu çok güzel bir kitaptır. Herkese de tavsiye ederim. Kaç sayfaymış hemen bir de bakayım. Yaklaşık 565 sayfa, 570 sayfa. Burada Halil İnalcık 1932 ya da 33'te Ankara'daki Muallim Mektebi'ndeyken yaşadığı bir hadiseyi anlatıyor. Bir sınıftayız diyor, coğrafya dersi var ve o gün sınıfımıza Atatürk girdi diyor. Cumhurbaşkanı Atatürk, Mustafa Kemal Paşa. Ben sınıfın en ön sırasındayım diyor, coğrafya dersinde diyor, harita yapıyoruz. Ben haritadan gözümü ayırmıyorum diyor. Arabistan yakın doğu haritası, baktı parmağını diyor. Demek ki tahtadaki haritalardan bakarak herhalde harita yapıyorlar masadan. Herhalde yani duvardaki harita üzerinden olsa gerek, parmağını diyor şeye getirdi. Medine üzerine getirdi diyor Atatürk parmağını. Ve burası neresidir dedi diyor Halil İnalcık. Atatürk soruyor. Halil İnalcık'ın cevabı Medine efendim. Fakat tabii diyor gençlere milli tarihi öğretmek için diyor tarih cemiyetine 4 ciltlik tarih kitabı yazdırmış Atatürk diyor. Bütün mekteplerde bu tarih okunacak. Belli ki yeni bir tarih anlayışı veriliyor. Benim diyor ben Medine dedim ama diyor eski ismi malum Yesrib. Tabii Medine'nin eski ismi Yesrib ama biz Medine'yi Medine olarak biliyoruz. Yani peygamber gelince, Halil İnalcık devam ediyor. Yani peygamber gelince diyor Medinetün Nebi oldu diyor. Atatürk diyor ki başka adı yok mu, başka adı? Medine'nin başka adı yok mu? O anda aklıma gelmedi diyor. Sonra diyor Arabistan genel olarak Arabistan haritası üzerinde gezdirdi diyor elini. Dedi ki burası neresidir? Arabistan efendim dedim diyor. Nasıl bir memleket burası diye sordu bu sefer diyor Atatürk. Demiş ki coğrafya hocamız Hamdi Nazım Bey yaşlı bir zattı diyor Halil İnalcık. Bize şöyle tasvir etmişti Arabistan'ı. Bir tepsiye benzer, etrafı dağlık, ortası düzlüktür. Aynı şeyi söyledim. Şimdi hakikaten Umre'ye ya da hacca gidenleriniz bilirler. Yani Mekke'de adeta öyledir yani. Böyle bir tepsi gibi, yani etrafı dağlık, ortasında işte Kabe olan bir mekan tabiri caizse. Şimdi kıymetli izleyiciler, bu hadisenin, programın başında ifade ettim, bu hadisenin Türkiye'de din-devlet ilişkileri ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayatıyla nasıl bir alakası var? Şimdi malumunuz Cumhuriyet'in öncü kadroları, Cumhuriyet'i kuran kadrolar Osmanlı'nın son dönem neslidir. Yani bazıları Osmanlı Harbiyesi'nden gelen Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü, işte Kazım Karabekir gibi, bazıları da sivil olup İttihat Terakki'den gelen bir öncü ekip. Tabii Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber malum işte ulus devlet, en başta da dil, yani dil meselesi üzerinde de çok duruluyordu. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, tarih olarak da işte Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ve en önemli önem atfedilen şeylerden bir tanesi malum bu öz Türkçecilik akımı. Yani bir manada işte
yeni bir dili, tabiri caizse dili Arapçadan ve Farsçadan arındırmak. Fakat bunun başka bir tezahürü daha oldu Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde din devlet ilişkileri açısından. Genel olarak aydınlarımıza baktığımız zaman, hatta ben talebeliğimde de hatırlıyorum. Türkiye'nin bir kısım aydınları, o zamanki 1980'li yılların sonu 90'lı yıllarda, Türkiye'nin bir kısım aydınlarında İslam dediğiniz zaman akıllarında Suudi Arabistan canlanıyordu. Yani sanki İslam, işte hatta öyle de diyorlardı. Yani işte malum işte İslam terakkiye manidir, İslam ilerleme engeldir denilince en çok da üzerinde durulan şeylerden bir tanesi buydu. İşte haşa 1400 sene evvel Arap çöllerindeki bedevilere gelmiş dinle mi amel edeceğiz, haşa. Ya da mesela ben çok iyi hatırlıyorum, Cumhuriyet Gazetesi başyazarlarından Uğur Mumcu sürekli mesela Türkiye'de 80'li 90'lı yıllardaki dini uyanışı gündeme geldiği zaman hep böyle rabıta diye bir şeyden bahsederdi. İşte efendim göya Arap aleminden yardımlar geliyor. Rabıta dosyası, ben o yayınları da hatırlıyorum. Rabıta işte bir kuruluş. Yani Suudi Arabistan eksenli bir kuruluş. Göya bütün dünyada yardımları yapıyorlarmış. İşte Türkiye'de de filan. Dolayısıyla Türkiye'deki dini uyanışın arkasında bunlar varmış gibi. Ya da mesela finans kurumlarını hatırlayın. İşte Albaraka Türk, diğer hani finans kurumları çıkınca da vay işte efendim Türkiye nereye doğru gidiyor gibi. Bütün bu hadiseleri hatırlarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Yani adeta Müslümanlığı ve İslam'ı sanki Arap kimliğinin bir alt kimliğiymiş gibi ya da sadece Araplara özgü bir meseleymiş gibi böyle sürekli gündeme getirilen bir konuydu. Şimdi 1990'lı yıllarda Hoca Efendi, Fethullah Gülen Hoca Efendi, gerek Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kurulması aşamasında gerek medya, o zaman hani medya önünde yaptığı konuşmalarda, gerekse gazetelere verdiği röportajlarda gündeme gelen konulardan bir tanesi de buydu. Yani mesela Hoca Efendi'ye işte bazıları işte tarikat lideri, tarikat şeyhi diyorlardı. Hoca Efendi bunu şey yapıyordu, tabiri caizse açıklamaya çalışıyordu. Ya ben tarikat şeyhi değilim, ya tarikat lideri de değilim. Hani tarikat başka bir şey. Hani bununla tarikat liderlerine, tarikat şeyhlerine bir bühtan falan değil. Ama Hoca Efendi hakikaten bir tarikat lideri, tarikat şeyhi değil. Diğer taraftan da e, en önemli gündeme gelen konulardan bir tanesi hangi İslam? Yani bugün Bediüzzaman Hazretleri'nin temsil ettiği, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin temsil ettiği İslam, bu konularla ilgili de sorular soruluyordu. Sorular gündeme geliyordu. Ve hiç unutmuyorum, Hoca Efendi'nin 1998'de Vatikan'a gidip Papa ile görüşmesinden hemen sonra Türkiye'ye gelince NTV televizyonunda Ta Akyol ve Cengiz Çandar'ın programına çıktı. Ve yine gündeme gelen konulardan bir tanesi buydu. Çünkü Türkiye'de o dönemde de gericilik denince, işte Türkiye geriye götürülmek isteniyor, şeriat denildiği zaman hep böyle zihinlerin bir kenarında hep böyle şey var. Yani dediğim gibi Türkiye'yi nereye götürmek istiyorlar? Türkiye Arabistanlaştırmaya çalışıyorlar vesaire vesaire vesaire. Şimdi Hoca Efendi çok enteresan bir açıklamalarda bulundu o zaman. Daha evvelki röportajlarında da var ama benim en çok dikkatimi çeken özellikle 1998 yılı Şubat ayında Vatikan'dan döndükten sonra Ta Akyol ve Cengiz Çandar'ın programındaki konuşması. Şimdi diyor ki bakın Hoca Efendi, bu kısmı çok dikkatli dinlemenizi istirham ederim. Denilebilir ki Müslümanlık Mekke'de, Medine'de zuhur etmiş, Afrika'dan çıkıp bir yol takip etmiş, Asya steplerinde konak kurmuş, dinlendikten sonra bir kavis çizerek Küçük Asya'ya, yani Anadolu'ya gelmiştir. Yani İslam Arabistan'da doğdu, Asya'dan adeta bir kavis çizerek Anadolu'ya öyle geldi. Peki nasıl? Devam ediyor Hoca Efendi. İslam Ceziretül Arap'ta zuhur etmiş, Asya steplerine intikal etmiş, orada temerküz etmiş, duygusu ve düşüncesiyle, ekonomik tabirle ifade edeyim, tahaşüt etmiş. Yani adeta ve oradan bir kere daha bükülerek Anadolu'ya, Küçük Asya'ya gelmiş. Malum Anadolu'nun ismi Küçük Asya ya. Ve bir gün Büyük Asya'ya analık yapabilecek olan, ona bazı şeyler bırakmış, miras bırakmış ve vakti gelince o mirasın gereklerini yerine getirsin diye düşünmüş. Bakın burası çok önemli. İslamiyet'in hem fıkıh olarak, hem hukuk olarak, hem kelam olarak, hem tasavvufi düşünce olarak,
esas Asya'da geliştiğini, oradan dünyanın dört bir yanına dağıldığını, dal budak saldığını düşünerek, görerek şimdilerde şurada burada mini mini teşekkül etmiş bir kısım akımlara ihtiyaç hissetmeyecek kadar zengin bir kültürün mirasçılarıyız. Yani aslında bakın Hoca Efendi o dönemin entelektüellerine ya da kendisini tehdit olarak gören o dönemin devlet yetkililerine, bürokrasiye, herkese şunu söylemek istiyor. Ya aslında İslam, yaşadığımız İslam özbeöz bu coğrafyanın İslam'ı. Yani nitekim size bir başka kitap göstermek istiyorum. Yine çok önemli İslam üzerine çalışmaları olan bir zat. Profesör Raymond William Baker diyor ki bir İslam, bu da zannedersem ne zaman yayınlandı ona bakayım. Oxford yayınlamış bu kitabı. Ne zaman yayınlamış? Tarihini de söyleyeyim size. 2015 senesinde yayınlamış bu kitabı. Yani diyor ki bir İslam, many Muslim worlds. Yani bir İslam var ama hakikaten öyle değil mi? Coğrafyalara göre değişik. Yani bugün mesela Pakistan'da yaşanan İslam, Endonezya'da yaşanan ya da efendim Fas'ta yaşanan, Mısır'da yaşanan, Türkiye, yani bir coğrafyanın da tabiri caizse insanların da o kültüre, o yaşayışa kattığı belli karakteristik özellikler var, öyle değil mi? Ama bir yandan da Hoca Efendi Orta Asya'nın yani biz aynı zamanda Asya'nın devamı olduğumuz için, Anadolu Küçük Asya olduğu için İslam'ın kimliğinin oluşmasındaki şeyine de temas ediyor. Bakın oradan da yine bir bölüm okuyayım. Asya kadimden bu yana insanlığın hususuyla da alem İslam'ın kaderinde çok büyük bir rol oynamıştır. İslam'ın ilk infial dönemi, hatta 5. asra kadar batıya ışık tutan Rönesans dönemi hem tomurcuk hep tomurcuk Asya'da açmıştır. Semerkantlar, Taşkentler, Buharalar fethedilip Aral Gölü ve Amuderya'ya ulaşılmış, bu ülkelerdeki insanlar Arapçayı süratle öğrenerek ortaya koydukları eserlerle ta o devirden günümüze ışık tutan Buhari, Müslim, Nese'yi, Tirmizi gibi pek çok imamlar yetiştirmiştir. Bakın 6 büyük hadis imamının 6'sı da Orta Asyalı. Ne kadar enteresan. Sonra devam ediyor Hoca Efendi. Din adına ne biliyorsak bakın, hadisiyle, fıkhıyla, kelamıyla onlara medyunuz Hanefi mezhebinin akidede imamı İmam Maturidi Hazretleri Maveraun Nehir'de yetişmiş. Maveraun Nehir Horasan. Fıkıhta ilklerin sonu sayabileceğimiz Mergani'nin hidayesinden Hindistan'dan Pakistan'a, Pakistan'dan Afganistan'a kadar dünyanın dört bir yanında eserler tedris eden Serasi'ye kadar fıkıh devasa kametleri hep Asyalıdır. Asya sadece bunlarla kalmayıp müsbet ilimlerin, yani fen ilimlerinde de beşiklik yapmıştır. Harizmiler, bir yönüyle İbn Sina'lar, Endülüs'te tam 1000 sene tıbbın cerrahi dalına dair kitapları tedris edilen Zerhaviler hep bu dönemin ışık insanlarıdırlar. Anadolu'muzun diğer bir adı da Küçük Asya'dır. Bu Küçük Asya birçok yönüyle Büyük Asya'ya medyondur. Şimdi kıymetli izleyiciler, hani Türkiye'de bir insanları itibarsızlaştırmak için gündeme getireceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Ya işte bir fikri temsil ediyor ama bu fikrin kökü dışarıda. Ya da dışarıdan yönlendiriliyor. İşte tabii hani Cumhuriyet'in ilk kurulmasından itibaren ki hani konsept ulus devlet, hani Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, dilin Türkçeleştirilmesi efendim. Onlar hani bir yönüyle o dönemin şartları gereği belki anlaşılabilir bir şey. Ama sonra mesela bakın işte Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet, Türkçe namaz, yani ta nerelere kadar getirildi. Ama bunlara şey yapanlar da yani ya bunlar doğru değil, hani dinin dilidir, hani Arapça dinin dilidir. Yani bunu söylemek için Arapların etkisi altında olmak, dışarıdan yönlendirilmek falan gerekmiyor. O dönemde nitekim bakın Elmalı Hamdi Yazır merhum, ki malum hak dini Kur'an dili, o dönemde de çok büyük bir mücadele var. Türkçe Kur'an, işte efendim Türkçe ibadet ve hakikaten o dönemin alimlerine çok dua etmemiz lazım. Çok gerçekten önemli bir vazife ifa ettiler. Bunlardan bir tanesi Elmalı Hamdi Yazır'dır. Çok dik duruşu, nitekim hak dini Kur'an dili, bir başka programda ifade ettim. Elmalı Hamdi Yazır'la Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatını mukayese ederken. Hak dini Kur'an dilinin 35-40 sayfalık çok muazzam bir girişi var. Orada da Elmalı Hamdi Yazır aynı şeyi ifade ediyor. Bakın diyor ki ben diyor özbeöz Türk'üm. Hani kendi durumunu anlatırken.
itiraz ediyor. Diyor ki yani ya Türkçe Kur'an diye bir şey olmaz. Kur'an zaten Kur'an'ın nazmından gelir. Kur'an ifadesi de zaten kıraatten, nazımdan gelen bir şey. Dolayısıyla Kur'an Arapça indirilmiş. Allah'ın Arapça indirdiği bir kitaptır. Ve bunları söylerken bakın diyor ki, bakın ben halis özbeöz Anadolu, öz Oğuz Yazır Türküyüm. 15 yaşımda İstanbul'a geldim. Ne Arabistan'a gittim ne Türkistan'a. Bakın burada aslında yine Elmalı Hamdi Yazır da o dönemin bu şeyine cevap veriyor aslında. Ne Arabistan'a gittim ne Türkistan'a, ne İran'ı gördüm ne Frangistan'ı. Öğrendiğimi bu vatanda öğrendim. Yazır'ın Kayı, Kınık, Bayındır, Eymir, Afşar gibi büyük Oğuz kabilelerinden biri olduğunu da Arapçadan, Divan-ı Lügati Türk'ten öğrendim. Yani bunların Oğuz boyları, Türkleri olduklarını da Arapça kaynaklardan okuyarak öğrendim diyor. Dilimi de öğrendiğim gibi konuştum. İran'da çıkan yünden, Avrupa'da bükülen ipten, Türk tezgahında dokunan halıyı Türk malı tanıdım. Bir binanın mimarisi Türk olmak için bütün kerestesi yerli olması lazım değildir diye işittim. Afrika madenlerinden çıkmış bir altının üzerinde bir Türk sikkesi gördüğüm zaman onu Afrikalının değil bizim altınımız dedim. Mektebi coğrafyada okuduğum zaman da Arabistan'ı bizim diye belledim. Ruhi Bağdadi'nin sanma ey hace ki senden zerusim isterler yevme la yenfeuda kalbi selim isterler sözünü duyduğum vakit bunu Türkçeden başka bir lisanın edebiyatına kaydedemediğim gibi Türkçenin en güzel sözlerinden tanımakla da tereddüt etmedim. Ne kadar güzel ama. Bağdatlı Ruhi'nin bu ifadesi. Sanma ey hace ki senden zerusim isterler. Yani senden altın ve gümüş isterler. Yevme la yenfeuda yani ahirette o buluşma gününde senin ihtiyacın olan şey kalbi selimdir. Yani Elmalı Hamdi Yazır kıymetli izleyiciler bir yandan bu duruşunu sergilerken bir yandan da aslında işte hak dini Kur'an dilinin girişinde yine Hoca Efendi'nin de karşı karşıya kaldığı aynı ön yargılara cevap vermeye çalıştı. Yani bununla mesela devam ediyor. Diyor ki bakın Elmalı Hamdi Yazır. Kendimden fazla Türk olmaya özenmedim. Dedi diyecek yerde bazı eski tefsirlerde görüldüğü üzere de eğitti demeye de kalkışmadım. Bir zaman olur şu kuşa bak deriz. Diğer zaman olur bak şu kuşa deriz. Sırası gelir bahar geldi deriz. Bir sırası da sonra başka bir zamanda geldi bahar deriz. Fakat nesir yazılarımızda ekseriye evvelkileri yazarız diye lüzumu halinde nazımda yaptığımız gibi ikinci ihtiyar ettiğimizden dolayı şive-i lisana muhalif zannedilmemesi de düşünülmelidir diyor. Çamlıca'nın manzarasına bayıldım demeyip de bayıldım manzarasına şu Çamlıca'nın dediğimiz gibi. Yani burada bir nevi bunlar ifadelerdir. Bütün bunlardan maksat Kur'an'ı biraz duyurmaya çalışmaktır. Bir iki ayetin manasına ait bir mefhum edindikten sonra Kur'an'ı tekrar okuyan şuurlu bir kimse kelam-ı ilahi ile kelam-ı beşer arasındaki farkı duymamak kabil değildir. Ümit ederim ki yanlış bir mana yazmamışımdır. Fakat eksiği çoktur. Bir kelimede bir veya iki manayı anlatabildimse duyduğum veya duymadığım bir takım manalarda anlatılamadan kalmıştır. Binaenaleyh okuyanlardan tekrar rica ederim ki Kur'an'ı bu yazdıklarımdan ölçmeye kalkmasınlar. Bir şey daha söylüyor Elmalı Hamdi Yazır. Bu tefsirde işte hangi tefsirlerden yararlandığını söylüyor. 9 tane isim sayıyor. 9 tane isim sayıyor. Ebu Suud Efendi'den Fahrettin Razi'ye kadar bir şey daha söylüyor. Bu tefsirde diyor zamanımızı alakadar eden ulûmu fünuna yani fen ilimlerine, hikemiyata müteallik, hikemiyat felsefe. Felsefeye de ait hayır bahislere de göreceksiniz. Bilhassa bu cihetten başka tefsirlerde bulunamayacak veya pek güç anlaşılabilecek şeylerde bir hususiyeti olsa gerektir. Yani yani beni bir yandan da sadece meşrutiyet döneminin Elmalı Hamdi Yazır'ı zannetmeyin. Ben aynı zamanda Paris Üniversitesi felsefe hocası Paul Janet'in felsefe kitabını Fransızcadan bizzat tercüme etmiş Elmalı Hamdi Yazır'ım. Metalif ve Mezahip yani felsefe tarihi kitabının metafizik ve ilahiyat kısmı. Dolayısıyla ben skolastik bir hoca değilim. Ve neden Arapça üzerinde duruyoruz? Çünkü Arapça dinin dilidir. Bunu dile getirirken de
haşa Arap aleminin bir aparatı veya ne bileyim Türkçeyi ikinci plana koymak ya da mesela gibi bir mana yok burada. Yani burada bütün mesele dini ilimlerin olduğu gibi öğrenilmesi, hayata hakim kılınması. Şimdi kıymetli izleyiciler, burada bir konuya daha temas ederek bu not defteri programını tamamlamak istiyorum. Şimdi hakikaten Hoca Efendi'nin de üzerinde durduğu bu Orta Asya'nın İslam tarihindeki yeri. Orta Asya'nın İslam tarihindeki yeri. 2000 kaç senesiydi? Hemen orada da gene evet 2003 senesinde yayınlamış bu kitap. Bu sefer Princeton Üniversitesi'nin yayınladığı bir kitap. Bu kitap elime geçince okumaya başladığımda çok şaşırmıştım. Hakikaten çok muazzam bilgiler vardı. Kayıp aydınlanma, Orta Asya'nın kayıp aydınlanması. Nitekim bu kitabın Türkçesi de var. Şöyle size onu da göstereyim. İngilizce bilmeyenler bu kitabın Türkçesinde okuyabilirler. Yazarı Profesör Frederick Starr. Kayıp Aydınlanma, Arap Fetihlerinin Timur'a Orta Asya'nın Altın Çağı. Şimdi bu kitabın önemi nedir diyeceksiniz. Bu zat daha sonra yeni bir kitap daha çıkardı. Bu sefer Oxford çıkardı. Kendi döneminin dahileri İbn Sina ve Biruni. Şimdi kıymetli izleyiciler, bu zat diyor ki tıpkı Hoca Efendi'nin 1998 senesinde Ta Akyol ve Cengiz Çandar'ın programında ifade ettiği gibi. Bu zat diyor ki Orta Asya diyor İslam tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır. Yani İslam'ın yükselişinde, İslami ilimlerin, en önemlisi de İslami ilimlerin ortaya çıkmasında. Sadece din ilimleri değil, aynı zamanda fen ilimlerinde. Diyor ki, bakın kısaca anlatayım hikayeyi. Abbasi halifesi Harun Reşit diyor halifeyken vefat edeceği zaman iki oğlunu Kabe'ye götürdü. Memun ve Amin. Onlara yemin ettirdi. Benden sonra imparatorluğu beraber idare edin. Fakat Harun Reşit vefat edince kardeşler arasında o şey olmadı. O sırada Memun Merv valisiydi. Merv bugünkü Türkmenistan sınırları içinde. O zaman tabii Türkmenistan diye bir yer yok. Orası Horasan, Orta Asya. Ve Merv valisi Memun Orta Asya'nın gücüyle gelerek hilafeti ele aldı. Yani halife oldu. Yeni Abbasi halifesi oldu. Ve hatta diyor hilafeti Merv'e taşımak istedi. Ama ona dediler ki hayır, İslam alemi bu kadar uzaktan idare edilmez. Yani Şam, Bağdat yakın. Mekke, Medine ama Merv uzak. Bunun üzerine diyor kendisi Merv'den gelirken o zaman diyor beraberinde o zamanki ilim adamlarını da getirdi. Fen ilimlerinde. Bakın kimler bunlar? Hoca Efendi'nin zaman zaman üzerinde durduğu ilk dünyanın çevresini ölçen Benu Musa kardeşler. Ta Abbasiler zamanında. Efendim Harizmi gibi bir matematik dehası. İbn Sina ve Biruni, onlar belki bir asır sonraki insanlar ama onlar da Orta Asyalı. Dolayısıyla diyor esasında İslam'ın altın çağı denilen ve Bağdat'ta Beytül Hikmet evi denilen işte aydınlanma evi, Batılılar da öyle derler. İslam'ın aydınlanma evi Halife Memun zamanında Bağdat'ta kurulan ama esas onun nüvesini oluşturan isimler Halife Memun'un Merv'den gelirken Orta Asya'da beraberinde getirdiği ilim adamlarıdır diyor. Şimdi ne kadar enteresan. Ve daha sonra bakın sadece fen ilimleri değil. Dediğim gibi Biruni, İbn Sina, onlar sonraki kuşaklar. Bakın mesela İmam Gazali Orta Asyalı. Hoca Efendi söyledi, İmam Maturidi. Şah-ı Nakşibend tasavvufun en mühim isimlerinden Orta Asyalı. Mevlana Hazretleri, dediğim gibi İmam Gazali, yani müfessirleri sayın. Fahrettin Razi'den bilmem Ebu'l-Leys Semerkandi'ye kadar. Dolayısıyla Orta Asya'nın böyle bir şeyi var ve İslam'ın yeni Rönesans'ından bahsedenler zaten ki aynı şekilde Frederick Starr da kitabında bunu söylüyor. Orta Asya'nın kayıp aydınlanmasında günümüzde de böyle bir yeni Rönesans'ın işaretleri mevcuttur diyor. Orta Asya'nın demek ki yeniden İslam aleminde böyle bir rol oynamaya matuf bir hüviyeti var. Evet kıymetli izleyiciler, ta 1932-33'te Halil İnalcık lise talebesiyken Ankara'daki okulda Mustafa Kemal Paşa'nın sınıfa gelmesiyle harita üzerinde parmağını Medine üzerine koyup burası neresidir demesinden ta nerelere kadar geldik. Ama işte bunların hepsi bizim tarihimiz. Bunların hepsi acısıyla, tatlısıyla, iyi yönleriyle, kötü yönleriyle bizim tarihimiz. Bunları bilmek gerekiyor. Bunlar yaşandı ve Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi, Elmalı Hamdi Yazır gibi zatlar kendi dönemlerinde bunlara makul cevaplar verdiler. Yani kendilerine bir sual sorulduğu zaman siz kimsiniz? Şeyh misiniz? Tarikat lideri misiniz? Efendim Arabistan'dan mı besleniyorsunuz? Ya da işte sizin fikirleriniz hangi İslam denildiği zaman Hoca Efendi işte böyle
cevaplar verdi ve bakın o cevaplar demek o kadar önemli cevaplar ki 98'de Taha Akyol ve Cengiz Çandar'ın programında verilen bu cevaplar bakın yıllar sonra bir profesör tarafından Princeton Üniversitesi'nin yayınladığı bir kitapta aynı argümanlar karşımıza çıkıyor. Demek ki o kadar güçlü argümanlar, o kadar doğru argümanlar, o kadar bizim de bilmemiz gereken önemli argümanlar. Böylece bir not defteri programının daha sonuna geldik. Bu programda da size ayrıca bir kitap tanıtımı yapmak istemiyorum. Hakikaten çok şiddetle tavsiye ederim. Bu profesörün biri Princeton Üniversitesi, biri Oxford'un yayınladığı, ki bu daha yeni yayınlandı 2 sene önce. Zamanın Dahileri İbn Sina ve Biruni ve Orta Asya'nın Kayıp Aydınlanması 2013'te yayınlandı. Bunları tavsiye ediyorum. Kendi Zamanın Dahileri İbn Sina ve Biruni zannedersem Türkçesi henüz yok ama Orta Asya'nın Kayıp Aydınlanması'nın Türkçesi de var. Bu kitabı da dediğim gibi temin edip okuyabilirsiniz. Böylece yeni bir not defteri programının daha sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak dileğiyle tekrar hoşça kalın.